Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak'tan merhabalar. Evet, bu hafta bir sponsorumuz var. Bir süre bizimle birlikte olacak. Bu yayının size ulaşmasında ve tüm bu içeriklerin oluşturulmasında Hepsi Burada bize destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve Hepsi Buradan'ın bu hafta Anneler Günü'ne yönelik de bir kampanyası var. Elbette birazdan etkinliklere geçeceğiz. Anneler Günü'nde ne yapsak, bu hafta ne yapsak, bugün ne izlesek, ne okusak, ne dinlesek, hangi konsere gitsek pek çok etkinliğe değineceğiz. Ama bu haftanın en önemli gündem maddesi elbette ki hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğimiz canımız annelerimiz. O yüzden Hepsi Burada Anneler Günü yaklaşırken güzel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya herhangi birinin seçkisi ya da birine özel bir şey değil. Daha önceki yıllarda Anneler Günü'nde en çok alınan hediyeler, en beğenilen hediyeler üzerinden bir istatistikle oluşturulmuş bir Anneler Günü listesi. Teknoloji, moda, güzellik, ev, yaşam, kitap, her türlü kategoride anneleriniz için pek çok hediyeyi bu listede bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu listeler geçen yılın satış verileri ve kullanıcı yorumları üzerinden, eğilimleri üzerinden hazırlandı ve bu da hepimizin hediye seçimini galiba kolaylaştıracak. Hepsi Burada bu hediyeleri annelere Anneler Günü'nde yetiştirme konusunda da iddialı. Seçtiğiniz bu Anneler Günü hediyeleri de Hepsi Jet'le tam Anneler Günü'nde, yani pazar günü annelerinize ulaşacak. Evet, Hepsi Buradan'ın bu Anneler Günü kampanyasından sonra Anneler Günü'nde neler yapabileceğinizi, hatta tüm hafta boyunca neler yapacağınızı, gelin şimdi onlara geçelim. Evet, önce Ne İzlesek'le başlayalım. Ne dersiniz? Evet, Ne İzlesek? Prens'le başlamak istiyorum. Çünkü 3. sezonu Prens'in heyecanla bekleniyor. Hatta bana da çok soran oldu Prens'le ilgili. Röportaj var mı? Ne zaman girecek yayına? Ne zaman 3. sezonunu izleyeceğiz diye. Evet, Max'in orijinal yapımı Prens 3. sezonu yayında, izleyebilirsiniz. Pek çok hayranı var. Ben de 3. sezonu merakla bekliyordum doğrusu. Bakalım neler olacak bu sezonda. Hemen ardından da bu hafta gösterime giren başka bir yapıma değinelim. Kalender Pide. Evet, Disney Plus'ın, o da uzun zamandır merakla beklenen yapımlarından bir tanesiydi. Disney Plus iki başarılı komedyeni birleştiriyor burada. Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'ın başrollerini paylaştığı Kalender Pide de Disney Plus'ta yayında. Önümüzdeki hafta yayına girecek yapımlardan bir tanesi de Kimler Geldi, Kimler Geçti? Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı yapımın yeni sezonunda merakla bekleniyordu. O da Netflix'te önümüzdeki hafta yayında olacak. Ve ben şimdi size YouTube'da izleyebileceğiniz bir film önermek istiyorum. O da kült yapımlardan bir tanesi. Efsane bir yapım. İzlememiş olabilirsiniz. İzlemiş olup unutabilirsiniz. Dolayısıyla da Değirmen yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Reşat Nuri Güntekin'in efsane romanından uyarlanmış bu efsane filmde biliyorsunuz Şener Şen başrolde ve Serap Aksoy ona eşlik ediyor. Pek çok değerli oyuncuyla birlikte 1986 yapımı bu filmi bence Anneler Günü'nde annelerinizle birlikte izleyebilirsiniz. Annelerle birlikte izleyebileceğiniz filmler konusunda pek çok film izleyebilirsiniz ama özellikle Robert De Niro hayranı annelere ve size, eğer daha önce izlemediyseniz, Oscar ödüllü kült bir film önermek istiyorum. İzlediyseniz de bence bir daha izlemekte fayda var. Çünkü Prime Video'da özel versiyonu Sıkı Dostlar'ın yayında. Oscar ödüllü Sıkı Dostlar'ın remastered özel versiyonuyla izleyebilirsiniz. Gangster, mafya filmleri seven size ya da annelerinizle birlikte, dediğim gibi Robert De Niro hayranı olan herkese bu filmi yeni versiyonunun Prime Video'da olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir başka Oscar ödüllü film, yine kaçırdıysanız 2 Oscar ödüllü geçen yılların filmlerinden Balina. Balina da Prime Video'da yayında. O da iyi film, izlemek isteyenleri bekliyor. Evet, şimdi 1986'ya Değirmen'e kadar gittik. Şimdi yavaş yavaş sinemada günümüze gelelim istiyorum. Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Nar Film de 16. yılını bir etkinlikle pek çok filmiyle birlikte kutluyor. Şöyle ki Nar Film 15+1 Sonbahardan Karanlık Geceye adlı bir film seçkisiyle kutluyor 16. yılını ve ülkemizin yakın tarihine ışık tutan
11 filmlik bir seçki bu. 11 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Sineması'nda bu seçkiye ulaşabilirsiniz. Hangi filmler var derseniz kısaca onlara da değineyim. Özcan Alper'in Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer, Rüzgarın Hatıraları, Karanlık Gece filmleri bu seçkide yer alacak. Ayrıca son filmi Aşıklar Bayramı da ilk kez sinema perdesinde izleyiciyle buluşacak bu kapsamda. Diğerleri de Kıvanç Sezer'in Babamın Kanatları, Orhan Eskiköy ile Özgür Doğan'ın İki Dil Bir Bavul, Lusin Dink'in Saroyan Ülkesi, Barış Hancıoğulları'nın Yeniden Leyla ve Hüseyin Tabak'ın Çirkin Kralın Efsanesi adlı filmleri bu kapsamda seyirciyle buluşacak. Bunu da hatırlatalım. Diğer bir sinema etkinliği ise Gençlik, Sinema ve İlham Beyoğlu Sineması'nda buluşuyor etkinliği. 19 Mayıs sebebiyle büyük ihtimalle Gençlik, Sinema ve İlham dediler bu seçkiye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nın 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel seçkisi de olacak bahsettiğim gibi. Ve bu kapsamda Bugün Neler İzledim'le Pulp Fiction Quiz Night başlıklı oyun etkinliği Deniz Tokgöz'ün sunumuyla 11 Mayıs Pazar günü saat 16'da gerçekleşecek. Ayrıca ilk filmini çekmiş genç yönetmenleri konuk eden Tanıştığımıza Memnun Olduk seçkisi kapsamında da 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13'te Ozan Yoler'in Başlangıçlar, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 13'te Murat Fıratoğlu'nun Hemmen'in Öldüğü Günlerden Biri ve 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16'da ise Sinan Kesova'nın Büyük Kuşatma filmleri gösterilecek. Ayrıca tüm bu filmlerden sonra da ekiplerle söyleşi olacağını da hatırlatalım. Ayrıca yaşadıkları topluma umut olan gençlerin hikayelerine yer veren Film Gibi Yaşlar seçkisinde ise dünya sinemasının gençleri Beyoğlu'na taşınıyor diyebiliriz. Ve bu seçki kapsamında neler var? 18 Mayıs Pazar günü saat 16'da Ölü Ozanlar Derneği, 23 Mayıs Cuma 19'da Yasak Dans, 30 Mayıs Cuma 16'da Motosiklet Günlüğü, 19'da Protesto ve 31 Mayıs Cumartesi 16'da Kahvaltı Kulübü filmleri bu kapsamda Beyoğlu Sineması'nda gençlerle ve herkesle buluşacak. Tabii ki sadece gençlerle değil. Ama burada da daha önce izlemediğiniz, beyaz perdede izleyemediğiniz pek çok filmi de görme fırsatı yakalayacağız. Bunun da altını çizelim. Evet, şimdi konserlere geçelim. Bu hafta hangi konsere gitsek, ne dinlesek diyenler için. Ben önce bir deyim vardır ya, yılların eskitemediği. Gerçekten de her zaman dinlemekten büyük keyif aldığımız, sahnesi muhteşem Ayşegül Aldınç'le başlamak istiyorum. Sevgili Ayşegül Aldınç, Comedy Club'da ne zaman? 16 Mayıs'ta saat 21'de. Comedy Club'ın biletleri hemen bitiyor bu arada. Yerler doluyor. Çünkü Nişantaşı'nda Stay Otel'in içerisinde böyle çok samimi, çok güzel. Özellikle de böyle geceler için çok eğleneceğiniz ve 90'lı yılların şarkılarının, 90'lı yılların havasını sonuna kadar hissedeceğimiz sevgili Ayşegül Aldınç o müthiş enerjisiyle sahnede olacak. Bence kaçırmayın derim. Evet, gelelim Salon İKSV'ye. Evet, Salon İKSV'nin konserleri de efsanedir biliyorsunuz. Bakalım Mayıs ayında Salon İKSV'de neler var, kimler çıkıyor, kimleri dinleyeceğiz? Ağaç Kakan, Alabaster de Plum, Silence of Lebos ve Nourished by Time'ı ağırlayacak. Tabii biletler Paso'da her zamanki gibi. Ne zaman olacak? 9 Mayıs Cuma günü Ağaç Kakan, 15 Mayıs Perşembe akşamı Londra Avantgard Caz sahnesinin yenilikçi müzisyen ve bestecisi Alabaster de Plum, 23 Mayıs Cuma akşamı Garanti BBVA'nın katkılarıylaymış bu konser, onu da söyleyelim. Dans müziğiyle sirenleri salonda çaldıracak diyor İKSV'deki arkadaşlar. Silence of Lebos sahnede olacak. İKSV salon sahnesinde. 31 Mayıs Cuma akşamı da Artı Bir'in katkılarıyla New Wave ve R&B dans stillerini harmanlayan Baltimore merkezli sanatçı Salon İKSV sahnesinde bizlerle olacak. Bu konserlerin de biletleri çabuk bitiyor. Bence şimdiden, eğer seviyorsanız, gitmek istiyorsanız bence şimdiden bir bakın derim. Evet, buradan Salon İKSV'den hemen Borusan Sanat'a geçmek istiyorum. Çünkü Borusan Sanat Mayıs ayında, artık Mayıs'ta sezonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Neler var? Hadi bakalım.
Borusan Müzik Evi'nde 9 Mayıs Cuma günü saat 21'de Kung Fu var. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 21'de Nova Müzik, Rafael Toral, Herki Delfi Çodo var. İnşallah doğru telaffuz edebilmişimdir bu ismi de. Ve gelelim Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 100 Yılın Yankıları konserine. 15 Mayıs Perşembe günü saat 20'de Zorlu PSM'de olacak Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası. Haydi şimdi AKM'ye gidelim. AKM'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın bakalım Mayıs ayında hangi konserleri var? Hemen hızlıca İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri 9 Mayıs saat 20'de Türk Telekom Opera Salonu'nda bir konseri olacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı için özel bir konser veriyor. 16 Mayıs saat 20'deki bu özel konseri sevgili orkestra şefimiz Murat Cem Orhan yönetecek ve genç solistlerin sahne alacağı bu anlamlı gecede Ayben Sever ve Aygül Yeniev flütte, Efe Şen piyanoda, Nilipek Şabi ve Yağmur Tuna kemanda, Selin Akin fagotta bizlerle birlikte olacak ve bu genç yetenekleri de bu konserde izlemek ayrıca bence büyük bir keyif. Ne zaman? 16 Mayıs saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Evet, CRR'de bu hafta ne var diye merak ediyorsanız CRR'de Cemal Reşit Rey konser salonunda geçen hafta da söylemiştik ama istiyorsanız bu hafta da hatırlatalım. Modern tango sahnesinin yenilikçi isimlerinden biri olarak öne çıkan Marcelo Nisinman 10 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey konser salonunda dinleyiciyle buluşuyor. Cemal Reşit Rey konser salonu daha önce de söylediğim gibi akustiği çok iyi olan bir sahne. Bence hiçbir konseri kaçırmamamız lazım. Evet, tiyatrolara geçelim. Tiyatro seçkisi, özel tiyatrolar, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları gerçekten bu konuda şanslı bir yer özellikle İstanbul. O yüzden hemen ben devlet tiyatrolarıyla başlayayım istiyorum. Çünkü yeni bir oyunları var. AKM'de 1980'lerin dokunaklı hikayesini sahneye taşıyacak olan Sonbaharda Son Güller oyunu 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde AKM'de tiyatro severlerle buluşacak. Yazar ve yönetmenliğini Özen Yulal'ın üstlendiği oyun 1980 yılının çalkantılı günlerinde Gaziantep'in Ferah Sazı'nda geçiyor ve 5 kadın şarkıcının sahneye hazırladığı sıradan bir gece herkesin hayatında unutulmaz bir dönüm noktası oluyor. Benim de merak ettiğim Sonbaharda Son Güller 10 Mayıs saat 15 ve 20'de, 11 Mayıs'ta saat 15'te AKM Tiyatro Salonu'nda olacak. Tatavla sahneye bakalım. Tatavla sahnede neler var? Tatavla sahnede 15 Mayıs'ta Çiçekçi Sokağı oyunu var. Çiçekçi Sokağı oyunu Costa Cortides'in gerçek bir haberden 1900'lerin başında Pera'da Çiçekçi Sokağı'nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönettiği bu oyun, yani Çiçekçi Sokağı 15 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.30'da Tatavla sahnede olacak. Dastas'a bakalım. Dastas'ta neler var bu hafta sonu? 10 Mayıs'ta Deli Bayramı var 20.30'da. 11 Mayıs'ta saat 17'de Ayna var. Ve 16 Mayıs'ta 20.30'da Joseph K. var. 18 Mayıs'ta yine Ayna var. Devam edelim. 21 Mayıs'ta En Sevdiğinden Başla 20.30'da sahnede olacak. Canavarsa 22 Mayıs'ta saat 20.30'da Dastas sahnesinde. Hazır karşıya geçmiş, Dastas'a gitmişken şimdi de moda sahnesine doğru gelelim. Moda sahnesinde 13 Mayıs 20.30'da ve 14 Mayıs 20.30'da Kozmik Korku ya da Brad Pitt'in Paranoya'ya Kapıldığı Gün isimli oyun var. 15 Mayıs'ta Diction Büyük Şans var 20.30'da. 30 Mayıs'ta 20.30'da ise Ankara'da olacak bu oyun. Şimdi Gaziantep'e gidelim. O yemekleriyle ünlü şehrimize. Geçen ay ben hatırlarsanız Antep'e gitmiştim, Gaziantep'e. Suna Yakın'ın kitap tanıtımı için. Neydi kitabı da, hatta şurada bir yerde hala duruyor. Koyu Mavi Memleket Kumaşı. Onun tanıtımını orada özel bir etkinlikle yapmıştık. Uzun uzun anlatmıştım zaten Antep'teki bu etkinliği. Şimdi Antep'e niye gidiyoruz? Antep'e sevgili Yurdaer Okur'un yıllardır oynadığı Ran oyunu için. Evet, Nazım Hikmet'le ilgili bu oyunu Yurdaer Okur uzun yıllardır oynuyor ve büyük bir keyifle oynuyor. Seyirci de büyük bir keyifle izliyor. Bu sefer
Ran, Gaziantep'te 20 Mayıs Salı günü 20.30'da Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde oynayacak. Biletler de Biletix'te sevgili Gaziantep'liler. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Bu kadar iyi bir oyun, bu kadar güzel bir oyun, bu kadar anlamlı bir oyun şehre gelmişken Yurdaer Okur'dan Ran'ı izleyin. Bir de tiyatro Hemhal'e bakalım. Hemhal'de hangi oyunlar da oynanacak? 12 Mayıs En Sevdiğinden Başla Kartal Sanat'ta. 14 Mayıs'ta En Sevdiğinden Başla Kadıköy Boğa Sahne'de. 15 Mayıs'ta En Sevdiğinden Başla Kadıköy Boğa Sahne'de. Son biletlermiş bunlar bu arada. 18 Mayıs sevgili Arsız Ölüm Dirmit Yoga Kio Center'da olacak. Ve yine 18 Mayıs'ta Ne Olacak Bu Yusuf Umut'un Hali Ankara Kült Sahnede oynayacakmış. 19 Mayıs'ta ise En Sevdiğinden Başla Kartal Sanat'ta olacak. Yine En Sevdiğinden Başla 21 Mayıs'ta Dastas'ta olacak. Evet, böyle gidiyor. Hatta şimdiden diğer şehirlerdekileri de söylemek istiyorum. Yerlerinizi ayırtın diye. 25 Mayıs'ta sevgili Arsız Ölüm Dirmit. Dirmit İstanbul'da da hep kapalı gişe oynuyor. İzmir Bostanlı Suat Taşer sahnesinde olacak. Evet sevgili hemşerilerim, Dirmit'i, sevgili Arsız Ölüm Dirmit'i kaçırmayın. 25 Mayıs'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer sahnesinde oynayacak bu oyunun biletlerini şimdiden alın diyorum. Ve yine 28 Mayıs'ta sevgili Arsız Ölüm Dirmit Ses Tiyatrosu'nda oynayacak İstanbul'da. 29 Mayıs'ta ise sevgili Arsız Ölüm Dirmit Antalya'da AKM'de olacak. Antalyalılar da kaçırmayın. Tiyatrolara son bir öneri de Timsah Ateşi. Daha önce benim de izlediğim ve beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Sevgili Funda Er-Yiğit ve Hazar Ergüçlü muhteşem bir performans sergiliyorlar. Hidayet Erdinç onlara eşlik ediyor ve Okan Demirok. Nerede oynayacak? 14 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde oynayacak. Çolpan İlhan, Sadri Alışık Tiyatrosu ve Pew Entertainment ortaklığıyla sahneleniyor Timsah Ateşi. Bence Atatürk Kültür Merkezi'ndeyken Timsah Ateşi'ni kaçırmayın. Bunu da kaçırmayın. Bu haftanın diğer önemli etkinliklerinden bir tanesi de Anneler Günü hediyenizi aldıysanız, almadıysanız da bu opera festivalini bence annenizle birlikte kaçırmayın derim. Güzel bir etkinlik Anneler Günü için. 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali başlıyor. 10 Mayıs'ta başlayacak 16. İstanbul Opera ve Bale Festivali 3 Haziran'a kadar devam edecek. 11 eserin 20 temsili yapılacak ve her yaştan seyirci de bu Opera ve Bale Festivali'nde İstanbul'da 16. kez buluşacak. Yerli ve yabancı pek çok topluluğun, pek çok sanatçının sahne alacağı bu festival AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek tüm bu eserler. Ayrıca çocuklar için de bir sürpriz var. Çocuk Operası Kül Kedisi festivalde premier yapacak. 11 ve 24 Mayıs'ta ilk kez Kül Kedisi Operası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Bence çocuklarla yapılacak çok güzel bir etkinlik. Bunu kaçırmayın derim. Bu festival kapsamında özel etkinliklerden bir tanesi de bence Ahmet Adnan Saygun anısına Saygun'a Saygı konseri. Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncü isimlerinden eğitmen, orkestra şefi, besteci, çok kıymetli Ahmet Adnan Saygun anısına Saygun'a Saygı konseri festival kapsamında dediğim gibi 16 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek. Ahmet Adnan Saygun'un hikayesini aslında şu anda Netflix'te yayınlanan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde de izliyoruz. Bence bu filmi izlemek için de önemli bir vesile Ahmet Adnan Saygun'un doğumunun 100. yılı. Orada filmi izleyip 16 Mayıs'ta da Anla konserini kaçırmayın. 16. İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında başka hangi eserler var derseniz 17 Mayıs saat 20'de Gılgamış Destanı'nın dünya premieri var. Bale Dünyası'nın Büyüsü Çocukları Saracak başlığıyla 18 Mayıs ve 1 Haziran günlerinde Bale Dünyası sergilenecek. Nerede? Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde olacak. Ve Bütün Umudum Gençliktedir konseri var bir de. Bu da 19 Mayıs Pazartesi günü AKM Tiyatro Salonu'nda. Bence bu da kaçmaz.
konserler, operalar, baleler derken, tiyatrolar tabii ki derken sıra geldi sergilere. Sergiler kapsamında hatırlatmak istediğim bir sergi İş'in 100. yılı. Türkiye İş Bankası Müzesi'nde Eminönü'ndeki bu tarihi binadaki o güzel müzede İş'in 100. yılı sergisi var bir süredir. Eğer hala gezmediyseniz rehberli turları hatırlatmak istiyorum. Her cumartesi ve pazar saat 14, 15 ve 16'da rehber eşliğinde bu sergileri gezebilirsiniz. Çocuklarla da yapılacak güzel etkinliklerden bir tanesi bence. Yeni açılan sergilerden bir tanesi de benim çok severek ve beğenerek takip ettiğim sevgili Berk Kır'ın ve Mahmut Anlar'ın ortak projesi Hayat Tek Bir Çerçeveye Sığar mı? Bence kaçırılmaması gereken sergilerden bir tanesi. Hayat Tek Çerçeveye Sığar mı? Çünkü bence ismi bile çok güzel. Gerçekten de hayat tek çerçeveye sığar mı? Sergiyi gezince bu sorunun farklı cevaplarını bulabilirsiniz. Bence bazen sığar, bazen de sığmaz. Sevgili Berk ve Mahmut'un bu ortak sergisini Geo Galeri'de 31 Temmuz'a kadar saat 12 ile 18 saatleri arasında gezebilirsiniz. Kaçırdıysanız uzatılan bir sergi haberi vermek istiyorum şimdi de. Yankı ve Rezonans sergileri 15 Haziran'a kadar uzatıldı. Eğer gezmediyseniz 15 Haziran'a kadar fırsatınız var. Çağla Çabaoğlu Galeri'nin 25. yıl etkinlikleri kapsamında 2 farklı mekanda düzenleniyordu. Yankı ve Rezonans sergisi, sergi dizisi diyebiliriz hatta bunu. Yoğun ilgi üzerine 15 Haziran'a kadar uzatılıyor. Sergi sürecinde şimdiye kadar olduğu gibi pek çok konuşma, izleyici buluşmaları, dijital içerik paylaşımları da gerçekleştiriliyor. Çağla Çabaoğlu Galeri'de bu uzatılan sergileri kaçırmayın. Şimdi son etkinlik de benden olsun. Akbank Sanat ve Açık Diyalog İşbirliği ile yıllardır sürdürülen Çağdaş Sanat ve Küratörlük Seminer Programı kapsamında geçen yıl olduğu gibi ben de bu yıl iletişim sanatı, sanatın iletişimi konulu bir konuşma gerçekleştireceğiz buradaki arkadaşlarla. Ben elimden geldiğince şimdiye kadar hem iletişim konusunda hem sanat iletişimi konusunda tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım naçizane. 22 Mayıs Perşembe günü saat 18 ile 19 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek. Yani Türkiye'nin pek çok yerinden, dünyanın pek çok yerinden de zaten bu programa katılan öğrenci arkadaşlarım var. Siz de katılmak isterseniz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Sıra geldi kitaplara. Ne okusak diyorsanız bu hafta elime geçen Mundi kitaptan yeniden basılan Mundi kitabın ilk baskısı bunlar. Topraktan Fincana Kahve ve Fincandan Lezzete Kahve. Kahve ile ilgili 2 güzel kaynak diye düşünüyorum. Ben şöyle bir göz gezdirdim ve keyifle de göz gezdirmeye, okumaya devam edeceğim. Çünkü hepimizin artık sabah kalkar kalkmaz uyandığımız, gözümüzü açtığımız neredeyse tek içecek oldu. Ben çayı da severim ama kahve artık biraz daha baskın geliyor sanki. Kokusu bile yetiyor. Dolayısıyla Cenk Girginol'un Fincandan Lezzete Kahve ve Topraktan Fincana kahve kitaplarını kahve seviyorsanız, kahve müptelasıysanız bence okuyun, kaçırmayın derim. Çünkü kahvenin tadı ve geçirdiği işlemlerin yanı sıra tarihteki dönüm noktaları, kahve üstüne anlatılmış masalsı hikayeler ve bilmek isteyeceğiniz daha pek çok hem teknik hem de gastronomik bilgi var. Hem de bence edebi bilgi var içerisinde. Yine Can yayınları bana tekrar göndermiş. Ben de tekrar hatırlatayım. Daha önceki de imzalıydı ama tekrar geldiyse vardır bunda da bir hikmet diyorum. İsmini öncelikle çok beğendiğim zaten Ertuğ Uçar'ın İstanbul'in kitabı. İstanbul severlere, kitap severlere yeniden öneriyorum. Şu ara çocuklarla ilgili içerikler çok ön planda. O yüzden Doktor Özgür Bolat'ın Beni Övgüyle Utandırma kitabını da hatırlatalım. Özgür Bolat'ın çocukların yargıcı değil rehbere ihtiyacı var dediği Beni Övgüyle Utandırma Doğan kitaptan çıktı. Yine Beliz Güçbilmez'in Anne Ben Düştüm Mü? Kurmacalara Neden Muhtacız kitabını da göstermek istiyorum. Kurmaca gerçek ilişkisi üzerine bir deneme. Kolektif kitaptan. Evet, bu haftaki kitap önerilerimiz de bu kadar. Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak? Burada bu haftalık sona ererken abone olmayı, yorum yapmayı, önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni bir ajandayla buluşmak üzere. İyi haftalar.